Evet, Oenkar algoritmalarından ilki eklemeli sıralama algoritması ya da İngilizce ismiyle insertion sort algoritması. Eklemeli sıralama algoritması aslında genelde bizim de sıralama yaparken kullandığımız tekniklerden bir tanesidir diyebiliriz aslında. Mesela işte oyun kağıtlarını sıralarken nasıl yapıyoruz? Mesela elimizde kağıtlar var. Diyelim hepsi de aynı tipte olsun. İşte mesela işte bir beşli var, bir ikili var, bir onlu var, bir sekizli olsun diyelim işte. İşte beşli, ikili, onlu, sekizli ise ne yapıyoruz? İşte 2'yi alıyoruz, beşin başına koyuyoruz. Sonra 2, 5, 10 ve 8 olduğu için 8'i de alıp onun önüne koyuyoruz. Böylece 2, 5, 8, 10'u elde etmiş oluyoruz. Dolayısıyla aslında ne yapıyoruz? Tam sıralı olmayan bir grubun içinde her bir elemanı doğru olması gereken yere insert ediyoruz, ekliyoruz aslında. O yüzden ismi aslında insertion sort'taki insertion oradan geliyor. Örneğin bir tane dizi üzerinde görecek olursak mesela 5, 2, 4, 6, 1, 3'ü sıraladığımızı düşünelim. Bunların kağıt olduğunu düşünün. Şimdi ne yapacağız? Mesela 2'yi bu başa koyacağız. 2, 5 olacak. Sonra 4'ü o araya yerleştireceğiz. Sonra bir 1 var. 1'i alıp en başa çekeceğiz. Sonra da ne yapacağız? Üçü de alıp aslında bu araya yerleştiriyor olacağız. Dolayısıyla ana fikir bu aslında. Yani insertion sort'un eklemeli sıralama algoritmasının ana fikri bu. Peki bunu algoritmik olarak yani koda çevirdiğimiz zaman nasıl yapıyor olacağız? Burada da aslında mantık şu. Her seferinde bir elemanı doğru insert etmemiz lazım. Ama nereye insert edeceğiz? Sıralanmış olanların içine insert edeceğiz. Peki sıralanmış olanlar kim? Sıralanmış olanlar aslında sol taraftan itibaren o ana kadar gelen elemanlar. Yani insert etmek istediğimiz sayıya kadar olan elemanlar gibi düşünebilirsiniz. Mesela şimdi burada tabii tek sayı varsa elinizde zaten sıralanmış oluyor. Mesela 2 geldiği zaman o ana kadar olan sıralanmış sayılar 5 olduğu için 2'yi ne yapmamız gerekiyor? 5'in soluna koymamız gerekiyor. Mesela 4 geldi. 4'ü de ne yapmamız lazım? 2 ile 5'in arasına koymamız lazım. Sonra mesela 6 var. 6 zaten sıralanmış. Dolayısıyla onu bir yere eklememize gerek yok. Bir var. Biri de 2'nin başına ekleyeceğiz. Yani 2'ye kadar buraya kadar getireceğiz. 3 var. 3'ü nereye koyacağız? 3'ü de kalkıp aslında şu araya ekleyeceğiz. Şimdi araya ekleme derken bunu array'de nasıl yapacağız? Şimdi linked liste bu belki daha kolay olabilirdi. Yani mesela kalkıp buradaki örnekte mesela 3'ü doğru yere eklemek için gidip 2 ile 1 ile 2 arasına ekleyelim diyebilirdik. Linked list olarak. Ama array'de bunu yapmamız mümkün değil. Çünkü ara diye bir şey yok. Şimdi orada mecburen zaman harcıyoruz. O da nedir? Shiftingle. Daha önceki veri yapılarında kullandığımız kaydırma mekanizmasını burada mecburen kullanmak zorunda kalıyoruz. Bunu mesela 3 örneğinde görebilirsek ne yapmamız lazım? 6'nın bir yana kayması lazım. 5'in diğer yana, 4'ün diğer yana ve 4'ten açılan yere de 3'ü ne yapıyoruz? Ekliyoruz. Burada algoritma şöyle çalışıyor. Önce 3'ü hafızaya atıyor. Burada kod üzerinden de ilerleyerek görebiliriz. Önce burada T dediğimiz şey aslında o anda sıralamada doğru yere eklemek istediğimiz, insert etmek istediğimiz eleman. Önce onu hafızaya atıyoruz. Sonra bütün elemanları AI artı bir AI eşittir AI diyerek aslında bir sağına transfer ediyoruz. Yani örneğin A5 A4 oluyor. A4 A3 oluyor. A3 A2 oluyor. Bu şekilde aslında buradaki 3'ün üzerine 6 yazıyoruz. 6'nın üzerine 5, 5'in üzerine de 4 yazmış oluyoruz. Peki 3 ne oluyor? 3 kayboluyor mu? Kaybolmuyor çünkü zaten T'de onu hafızaya atmıştık. O zaman ne oluyor? En sonda T'yi bu 4'ün yerine ekliyoruz. Doğrusu 4'ün yerine insert ediyoruz. Dolayısıyla aslında yaptığımız şey şu insertion kısmı aslında şu içteki döngünün içindeki kodda gizli. Dışta ise ne yapıyoruz? Dışta ise bu işlemi bütün elemanlar için gerçekleştiriyoruz. Yani örneğin işte önce birinci eleman için, sıfırıncı eleman için bunu yapmıyoruz. Çünkü zaten biraz önce bahsettiğimiz gibi sıfırıncı eleman zaten sıralı. Dolayısıyla sıfırıncı eleman için bunu yapmamıza gerek yok. J birden başlıyor. Dolayısıyla ilk önce birinci elemanı yerleştirmeye çalışıyoruz. Tabii bazı durumlarda bunu hiç yapmayabiliriz. Örneğin mesela şu 6 durumunda. Mesela 6 için hiçbir hareket yapmıyoruz. Peki bunu nasıl anlayacağız? Aslında 6'nın bir solundaki eleman. Yani A, I büyüktür T mi diye bakıyoruz. Yani bizim şu anda bulunduğumuz 5 6'dan büyük mü diye bakıyoruz.
5 6'dan büyük olmadığı için bu döngünün içine hiç girmiyor. Dolayısıyla girmediği için de şu kodlara bakarsak T eşittir AJ, I eşittir J eksi 1. AI artı 1 de ne olacak o zaman? AJ eşittir T. Yani aslında AJ'de bir değişiklik yer almıyor eğer while döngüsüne hiç girmezse. Girerse de zaten biraz önce anlattığımız kaydırma mekanizmasıyla aslında işlem gerçekleşmiş oluyor. Peki en başa gittiğimizde problem var mı? Mesela bu biri alıp en başa ekleyeceğiz. O zaman birden küçük hiçbir sayı yok. Ne olacak o zaman? İşte oradaki durumda da şuradaki i büyük eşittir 0 kontrolü ele alınıyor. Çünkü i eğer eksi 1 olursa mesela burada i eksi eksi yaptığımızda o zaman while döngüsünden çıkıyor. Dolayısıyla i eksi 1 olduğunda da burasının ne olduğuna dikkat edin. i eksi 1 verdiğimizde a 0 t oluyor. Yani ilk elemana bu sefer o elemanı ekliyoruz ki o burada mesela 1. Dolayısıyla a 0'a buraya gidip 1 yazıyoruz. O zamana kadar da 6 buraya, 5 buraya, 4 buraya, 2 de buraya yerleşmiş oldu. Dolayısıyla eklemeli sıralama algoritmasının mantığı bu. Dolayısıyla ne yapıyoruz? Belli bir yere o elemanı ekliyoruz. Ne kadar zamanda çalışıyor peki? Aslında dikkat edersek iç içe iki tane döngü var. Dolayısıyla worst case senaryoda her elemanın ne olması lazım? Başa taşınması lazım. Bu da hangi durumda yer alabilir? Tahmin edebileceğiniz gibi büyükten küçüğe elemanlar başta sıralıysa. Elemanlar başta büyükten küçüğe sıralıysa her elemanı mecburen en başa kadar taşımak gerekir. Bu durumda da içteki döngü aslında önce bir kere, sonra iki kere, sonra üç kere, sonra bu şekilde n-1 kere gider ki bunların toplamı daha önce algoritma analizi kısmında söylediğimiz gibi n çarpı n artı 1 bölü 2 yani o n kare olur. Buna karşılık eğer en iyi durumda yani mesela sıralıysa dizi baştan o zaman her eleman sadece bir önündekiyle karşılaştırılır. Dolayısıyla bu while döngüsünün içine hiç girmez. Bu while döngüsünün içine hiç girmeyeceği için aslında sadece tek bir tane for döngüsü var gibi olur ve içteki şu 3 tane işlem constant olacağı için aslında o en zamanda insertion sort çalışır. Dolayısıyla insertion sort worst case senaryoda o n kare çalışan yani ters sıralıyken o n kare çalışan, normal sıralıyken o n zamanda çalışan bir algoritma. Ortalamada nasıl çalışıyor peki? Ortalamada tabii o n kare çalışıyor. Çünkü ortalamada aslında elemanlar pek öyle sıralı olmuyor. Fakat insertion sort'un önemli bir özelliği var. Bazı durumlarda quick sort'un içinde alt rutin olarak da kullanılıyor. Eğer eleman sayınız ondan küçükse, az sayıda elemanınız varsa o zaman genelde elemanlar aşağı yukarı sıralı oluyorlar ve o zaman da insertion sort aslında o en zamana yakın zamanda çalışıyor. Ama bu tabii çok küçük miktarda eleman sayısı için geçerli. Normal zamanlarda doğal olarak eklemeli sıralama yani insertion sort algoritması oldukça yavaş çalışıyor.